Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Infinix Note 30. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Infinix fiyat performans oranı yüksek modelleri ülkemize getirmeye devam ediyor. Note 30 modelinin kutusunda da ilk dikkatimi çeken şey şuradaki JBL logosu oldu. Bu modelde JBL ile ortak bir şekilde geliştirilmiş stereo hoparlörler bulunuyor. Bunun dışında 256 GB'lık bir depolamamız olduğunu görüyoruz ve 8+8 şeklinde de RAM'imiz bulunuyor, yani toplam 16 GB. Ve son olarak kutunun ön yüzünde 45 Watt'lık bir hızlı şarj desteğine sahip olduğumuzu görüyoruz ve bu birazcık farklı bir şarj teknolojisi. Birazdan detaylarına geleceğim. Öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Kutunun en üst kısmında telefonumuz bizi karşılıyor. Ekrana uygulamak isterseniz bir tane temperli camımız bulunuyor. Telefonun kendi üzerinde de fabrika çıkışlı olarak bir tane koruyucu filmimiz var bu arada. Bir tane şeffaf silikon kılıfımız var. Bir tane tip A'dan tip C'ye bir kablomuz bulunuyor ve görmeye çok alışık olmadığımız fakat Infinix'in neredeyse bütün modellerine koyduğu bir kulaklığımız var burada. Ve son olarak 45 Watt'lık bir adaptörümüz var. Şu an bunun fişinin farklı olduğuna bakmayın bu arada. Türkiye'den alınacak modellerde bizim fişe uygun, yani Avrupa fişiyle birlikte çıkacak. Bana gelen inceleme örneğini yurt dışından yolladıkları için böyle bir fişle çıkıyor. Telefonun hem arka yüzeyi hem de kameranın çerçevesi farklı şekillerde renk değiştiren bir kaplamaya sahip mi denir, tam olarak nasıl açıklanır bilmiyorum. Bu renk Interstellar mavi olarak geçiyor. Aynı zamanda bir de altın rengi var. Altın rengi olan ise gün batımı altını olarak geçiyor. Çerçevelerimiz plastikten fakat güzel bir boya uygulaması yapmışlar. O yüzden metal gibi gözüküyor. Ekranımız 6.78 inçlik Full HD Plus çözünürlüğe sahip, yani 1080'e 2460 gibi bir çözünürlüğü var. Ayrıca bu ekran 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranına sahip, 240 Hz olarak da dokunmaları algılayabiliyor. Ek olarak 10 bit derinliğinde renkler gösterebiliyor, yani renk olarak da fazlasıyla tatmin edici. Telefonun üst tarafındaki hoparlörün hemen yanında JBL logosunu görüyoruz. Bunun dışında alt tarafta da bir hoparlörümüz var ve 3.5 mm kulaklık jakımızı da alt tarafa yerleştirmişler. Bu model kamera konusunda da iddialı. Arka tarafta üçlü kamera dizilimi görüyorsunuz ve ana kameramız 64 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Telefonun genel performansı ve kamera performansını tabii ki test edeceğim. Test etmeden bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Şimdi bir hafta kadar ben bu telefonu ana telefonum olarak kullanacağım. Bir hafta sonra devam edeceğim. Evet, telefonu bir haftadır deneyimliyorum. Fiziksel özelliklerine zaten kutu açılışı sırasında bakmıştık ama ek detay olarak şundan bahsedebilirim. Arka taraf parmak izini hiç belli etmiyor. Bu bayağı hoşuma gitti. Tabii şu kameranın etrafındaki parlak alanda parmak izleriniz gözüküyor ama genel olarak tuttuğunuz yerlerde hiç parmak izi görmüyorsunuz. Parmak izi sensörümüz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Buradaki düğmeye dokunduğunuz anda ekran açılıyor. Telefonun ekranında kullanımım sırasında beni fazlasıyla mutlu etti. Tabii ki bu uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu. Üst seviye telefonların ekranlarıyla kıyaslamak bunu birazcık haksızlık olur. Ama %90'ın üzerindeki ekran gövde oranı sayesinde çerçevelerimiz fazlasıyla ince. IPS bir panel tercih edilmiş. DCI P3 renk gamutunu destekliyor. 120 Hz olduğundan zaten videonun başında bahsetmiştim. Bunun dışında dokunma hassasiyetimiz de 240 Hz bu arada. Oyuncuların sevdiği bir özellik. Düşük mavi ışık ve flicker free, yani titreşimsiz ekran sertifikalarını da TÜV'den almış bir panel kullanılmış ve 580 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor. 580 nit kapalı mekanlar için fazla yeterli. Yani gayet parlak bir ekranımız var. Güneş ışığı altında, daha doğrusu direkt güneş ışığı altında ise ucu ucuna kurtarıyor diyebilirim. Hoparlörlerden bahsedecek olursam bazen ses firmalarının diğer firmalarla böyle işbirlikleri yaptığını görüyoruz. Bir kısmı gerçekten güzel oluyor, bir kısmında ise niye bu logoyu koymuşlar buraya falan diyorsunuz. Burada öyle bir durum yok. Gerçekten Infinix ile JBL güzel bir iş çıkartmış. Telefonun iki tarafında da hoparlör olması özellikle yatayda bir şeyler izlerken stereo etkisini hissetmenizi sağlıyor. İkinci hoparlörün ahizeden değil de üstte gerçekten ayrı bir hoparlör olarak bulunması da sesi eşit bir şekilde duymanızı sağlıyor. Çok yüksek bir ses veriyor gibi düşünmeyin bu arada. Temiz ve eşit bir ses veriyor daha çok. Elinizi oyun pozisyonunda tuttuğunuzda da alt taraftaki hoparlörü zaten hiçbir şekilde kapatmıyorsunuz. Oyun oynayacak çoğu kişi zaten kulaklıkla oynayacaktır diye düşünüyorum ama stereo hoparlörlerimiz var sonuçta ve bununla ses kasmanız mümkün. Dolayısıyla kulaklık kullanmak istemediğinizde bile birazcık dikkat ederek bu telefonla da ses kasabilirsiniz.
Donanım kısmına geçecek olursak işlemcimiz 6 nanometre teknolojisiyle üretilmiş Helio G99 modeli. Hem günlük kullanımda hem de pek çok oyunda yeterli performansı sağlayan bir model. Bunun dışında fazlasıyla verimli bir işlemci. Uzun pil ömrü isteyen kişiler için bu fiyat segmentindeki en iyi seçeneklerden bir tanesi. RAM'imiz 8 GB fakat depolamadan artı 8 GB alıp 16 GB RAM'e yükseltebiliyorsunuz. Bu depolamadan aldığınız RAM bu arada gerçek fiziksel bir RAM kadar etki etmiyor fakat uygulamaların açılış hızına %10 civarı bir etkisi var. Depolamamız zaten 256 GB. Bu fiyat segmentindeki bir telefon için 256 GB çok iyi bu arada. Bu depolamadan sadece 8 GB'ı RAM'e ayırarak %10 performans alıyorsunuz. Yani bedava ve ekstra bir özellik olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla güzel bir özellik. Hala amiral gemilerinde bile 128 GB depolama görürken 256 GB bana yetmez derseniz microSD kart desteğimiz de var. Telefon oyun performansına geçecek olursak Infinix hem PNPL Türkiye'nin hem de PNPL Avrupa'nın resmi partneri. Bu partnerlikten telefonun PUBG Mobile'da yüksek performans verdiği varsayımını zaten yaparsanız diye düşünüyorum. Yine de merak edenler için oyunu yüksek FPS ayarlarında oynayabiliyorsunuz. Yazılıma geçecek olursak telefonumuz Android 13'te yani en güncel Android sürümüyle geliyor. Arayüz ise Infinix'in kendi geliştirmiş olduğu XOS 13 versiyonu. Arayüzümüz gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Uygulamalar arasında geçerken, menüde kaydırırken vesaire 120 Hz'in de etkisiyle akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Bir haftalık kullanımım sırasında arayüzde bir takılma, uygulamalar açılırken işte hata verme vesaire gibi bir problemle de karşılaşmadım. Yazılımdaki çoğu özelleştirme oyuncular için düşünülmüş şeyler bu arada. Mesela oyun oynarken bir taraftan yan tarafta açılır pencereden YouTube izleyebiliyorsunuz. Yani normalde YouTube Premium'la sunulan özelliği arayüz bir şekilde size sunmuş. Tabii ki bununla da sınırlı değilseniz oyun oynarken bir taraftan WhatsApp'tan konuşabilirsiniz veya YouTube'da bir şey izlerken açılır pencerede WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Bu kısım birazcık sizin kullanım alışkanlıklarınıza kalmış. Aslında çoklu pencereyi birazcık daha işlevsel hale getirmişler gibi düşünebilirsiniz. Oyunlarla ilgili daha pek çok özelleştirme var. Mesela oyuna ne zaman geri döneceğinizi sayaçta görebiliyorsunuz. Bu tarz özellikler barındırıyor. Unutmadan yazılımla alakası olmasa bile oyuncuları ilgilendirdiği için bu telefonda UPS diye bir teknoloji var. Infinix Türkçe'ye ultra güçlü sinyal diye çevirmiş bunu. Özetle yaptığı şey şu: telefonu yatayda tutsanız bile bağlantınız fazlasıyla stabil bir şekilde kalmaya devam edebiliyor. Her telefonda olmasa bile bazı telefonları yatay tuttuğunuzda ve oyun oynarken bir taraftan kavruyorsunuz sonuçta. Wi-Fi sinyalinde kopmalar, yavaşlamalar vesaire oluyor. Bu teknoloji onun önüne geçiyor. Şarj ve pil kısmına geçecek olursak kutudan 45 Watt'lık adaptör çıktığını zaten göstermiştim. Bu adaptör Power Delivery yani güç aktarımı desteğiyle geliyor. Benim en sevdiğim hızlı şarj standardı olduğundan daha önce bahsetmiştim bazı videolarda. Özellikle son 2 yılda çıkan o kadar çok elektronik eşya Power Delivery desteğiyle gelmeye başladı ki ben yakında standart olabileceğini düşünüyorum. Şarj kısmı ile ilgili birkaç güzel detay daha var. Mesela bypass teknolojisiyle geliyor bu telefon. Bu teknoloji sayesinde telefonda oyun oynarken bir taraftan şarj ediyorsanız güç pile değil direkt olarak anakarta gönderiliyor. Yani adaptörden anakarta aktarılıyor. Bu sayede telefonunuz oyun oynarken çok daha az ısınıyor. Özellikle telefonda uzun saatler boyunca oyun oynuyorsanız şarjdayken telefonun normalden çok daha fazla ısındığını fark etmişsinizdir. Özetle bu teknoloji onu engelliyor. Ve tabi telefonda fazla ısınmadığı için oyun oynarken ısıya bağlı performans kayıplarının önüne geçmiş oluyorsunuz. Pilimiz 5000 mAh ve %1'den %75'e sadece 30 dakikada ulaşıyor. Uyumadan önce telefonu şarja takmayı unuttuysanız sabah takın, elinizi yüzünüzü yıkayın, kahvaltınızı yapın. O sırada büyük ölçüde günü çok rahat bir şekilde çıkartabilecek ölçüde dolmuş olacaktır. Bunun dışında ters kablolu şarj özelliğimiz de var. Bu telefonu bir powerbank gibi kullanabiliyorsunuz. Kablonuzun bir ucu Type-C olduğu sürece diğer tarafınıza ne bağladığınızın önemi yok. Onu şarj edebiliyor. Batarya ile ilgili son bahsedebileceğim şey ise Infinix bu modelde kullandıkları bataryanın 1000 şarj döngüsüne kadar gücünü koruyacağını ifade etmiş. Sektör standardı 800 şarj döngüsü bu arada. Yani Infinix bu sektör standardının üstüne çıkmış burada. Bataryayı 1000 kere şarj ettikten sonra kullanılamaz hale gelmiyor bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. 1000 şarja kadar telefonda herhangi bir güç kaybının olmayacağını testi bu. Daha sonra tabii ki yavaş yavaş piliniz ömrünü yemeye başlıyor. Bu bütün pilli cihazlar için geçerli bu arada. Hatta bazı cihazlarda 300 şarja kadar garanti ediyoruz gibi cümleler duyabiliyorsunuz. Kamera kısmına geçecek olursak arka tarafta üçlü kamera dizilimimiz var. Ana kameramız 64 megapiksel ve 1.69 diyafram açıklığına sahip. Diyaframın bu kadar açık olması sayesinde daha fazla ışık bilgisini toplayabiliyor. Şu an zaten telefonla bir taraftan çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Kalitesini kendiniz de yorumlayabilirsiniz.
Kamera video kısmında ise 2K'da 30 FPS, Full HD'de ise 60 FPS seçenekleri sunuyor. Diğer kameralara geçecek olursak bunlardan bir tanesi derinlik sensörü olarak çalışıyor. Yani arka tarafını bulanık yapmak istediğinizde bu sensörden faydalanıyor. Üçüncü kamera ise yapay zeka iyileştirmeleri için kullanılıyor. Bu dördüncü olarak gördüğünüz şey ise flash. Bu flash'ın bir özelliği daha var. Bunun içinde 4 tane led var. Yani standart bir telefon flash'ından çok daha güçlü bir şekilde etrafı aydınlatabiliyor. Ön kameramız 16 megapiksel çözünürlüğünde ve ön tarafta da flash desteğimiz var. Ön tarafta da 2 tane ledimiz bulunuyor. Ön kamera yeterli ışık aldığı sürece segmentinde gayet güzel bir iş çıkartıyor. Düşük ışıklı koşullarda ise flash'tan faydalanabiliyorsunuz. Bunun dışında ön kamerada güzellik filtresi de bulunuyor ve hem kadınlar hem de erkekler için desteklendiğini belirtmişler. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız mesela teninizi pürüzsüzleştirebiliyor, ten renginizi açabiliyor, suratınızı zayıflatabiliyor. Bu tarz özellikleri var. Makyaj özelliği olduğundan da bahsetmişler fakat bende makyaj özelliği açılmadı. Yani kadın suratımı görmesi lazım, emin değilim o konuda şu an. Eğer sosyal medyada kendinizi filtreli olarak paylaşmayı sevenlerdenseniz direkt telefonun üzerinden bu ayarları yapıyor olmak güzel. Ek detay olarak telefonda herhangi bir su geçirmezlik sertifikası bulunmuyor. Muhtemelen sıçramalara vesaire dayanacaktır fakat Infinix bunun sertifikasını almamış, dolayısıyla böyle bir söz vermiyor. Ve son olarak telefonda çift sim kart desteğimiz var. Evet, benim Infinix Note 30 modeliyle deneyimlerim genel olarak bu şekildeydi. Eğer uygun fiyatlı bir oyuncu telefonu arıyorsanız güzel bir alternatif olmuş. Unutmadan bu telefonu Vodafone'da ve bazı teknoloji mağazalarında taksitle de alma şansınız var. Ben de zaten açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Telefonun güncel fiyatını öğrenmek ve satın almak için o linkleri ziyaret edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca telefon hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Gelecek inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.